İcra davalarının hukuki anlamda bir karşılığı olmamakla birlikte günlük hayatta kullanılan bir terim olarak karşımıza çıkmaktadır. İcra hukuku öncelikle icra müdürlükleri tarafından yapılan bir takip hukuku şeklindedir. İcra müdürlüğüne alacaklıyanın başvurusu üzerine müdürlük tarafından borçluya bir ödeme emri gönderilir. Bu ödeme emrine itiraz üzerine takibin durması durumunda alacaklının yapacağı şey bir dava açmaktır. Alacağının varlığını ispata dayalı bir dava açmaktır. İşte bu davaya konuşma dilinde biz icra davası olarak nitelendirmekteyiz. İcra takibine yapılan itiraz üzerine açılacak davalar iki şekilde olmaktadır. Birincisi icra mahkemesinde açacağımız itirazın kaldırılması davası, diğeri de genel mahkemede açacağımız itirazın iptal davası. İtirazın kaldırılması davası sıkı şekil şartlarına bağlı bir davadır. Ancak alacaklıyan İcra İflas Kanunu 69A'daki bulunan belgelere dayalı olarak böyle bir davayı açabilir. Eğer bu tür belgeler elinizde yoksa genel mahkemeye başvuru ile itirazın iptal davası açmak zorundasınız. İtirazın kaldırılması davasına dayanak olan belgelere baktığımızda ilam hükmünde belgelerden bahseder. Yani imzası borçlu tarafından inkar edilmeyen, borcun varlığını gösteren bir belge ya da imzaların noter tarafından onaylanmış, borcun varlığını gösteren yine bir resmi belge gibi alacağın varlığını kesin olarak ispata yarayan belge türleridir. Bu tür kuvvette bir belgeniz yoksa elinizde genel mahkemede takibe yapılan itirazın üzerinden bir yıl içerisinde itirazın iptal davası açabilirsiniz. Eğer bu süreyi kaçırmışsanız itirazın iptal davası yerine alacak davası açmak durumundasınız. İtirazın iptal davası ile alacak davasının arasındaki en büyük fark, itirazın iptali davasında borçlunun itirazın iptaline karar verirken mahkeme aynı zamanda alacağının %20'si tutarında icra inkar tazminatını hükmetmektedir. Sadece alacak davası açtığınızda ise bu tazminata hükmedilmediğinden alacağınızın varlığının ispat edilmesi durumunda alacağınızın varlığına hükmedilmektedir.